Deneme Tatlılar mutfağımızdan herkese merhabalar. Malum sıcaklar geldi artık. İnsanlar bunalıyor. Ben de bunun için sizlere evde güzel bir dondurma tarifi vereceğim. Hemen malzeme listesine göz atalım. 2 paket sıvı krema kullanıyorum. Bir paketi 200 mililitrelik. 5 yemek kaşığı dolu dolu süzme yoğurt. Şöyle göstereyim. 2,5 yemek kaşığı dolu dolu labne peyniri kullanıyorum. Labne peynirinin yapılışı kanalımızda var. Linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Karışık meyve reçeli kullanıyorum. İstediğiniz reçel çeşidini kullanabilirsiniz. Bir miktar çikolata kullanacağım. Bunu benmari usulü eriteceğim. Şimdi dondurmayı 2 çeşit yapacağım. Bir tanesi böyle kuplarda yemek için. Diğeri de şöyle dondurma kaplarım var. Dondurma kaplarına yapacağım ve çikolataya bandıracağım. Gerçekten tadı gerçek dondurmalardan daha lezzetli oluyor. Şu kısımlarını kullanmayacağım. Çünkü bu kısımlarına geldiği zaman yenilmesi zor oluyor. Direkt şöyle dondurma çubuklarıyla yapacağım. Hemen şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle kremaları karıştırma kabına alalım. Şeker vesaire kullanmayacağım. Çünkü meyve reçeli zaten şekerli olduğu için ekstradan bir şey katmayacağım. Öncelikle kremayı biraz böyle koyu kıvama gelene kadar çırpacağım. Çok fazla çırpmayalım yoksa kesilir. Kremayı çırptım. Şöyle biraz koyulaştı. Şimdi üzerine labne peynirini ve süzme yoğurdu ilave edeceğim. Reçeli de kattım. Tekrar çırpalım. Dondurmayı çırptık. Şöyle şimdi bir tane kabıma alacağım. Evde dondurma yapımında en büyük sıkıntılardan birisi buzlanmanın olması. Burada size bir püf nokta vermek istiyorum. Bu buzlanmayı önlemek için süzme yoğurt kullandım. Süzme yoğurdun su oranı daha düşük olduğu için buzlanmayı da en asgari seviyeye indirmiş olacağız. Şimdi şöyle dondurmayı güzelce düzeltelim üzerine. Bunu ben derin dondurucuya atacağım. Derin dondurucudan her 1,5 saatte bir çıkartıp blenderla böyle geçireceğim. O kısımları da göstereceğim size. Bunu yapmamın sebebi de yine buzlanmayı önlemek için ve dondurma kıvamının daha güzel bir şekilde olması için. Şimdi ben bunu buzluk kısmına, yani no frost kısmına atıyorum. 1,5 saat sonra görüşmek üzere. Evet, ilk 1,5 saatimiz doldu. No frost'dan çıkardım dondurmayı. Şöyle göstereyim size kıvamını. Yavaş yavaş artık kıvam almaya başlıyor. Bunu önce blenderdan bir geçireceğim. Evet, blenderdan geçirdik. Şimdi şöyle yine üzerini düzeltiyorum. Kapağını mutlaka kapatalım. Çünkü kapağını kapatmazsak alt kısmı böyle biraz daha kıvamlı, üst kısmı da buzlu oluyor. Blenderdan çekerken biraz zorlanılır. O yüzden kapağını kapatalım. Şimdi tekrar no frost'a atıyorum. Dondurmanın no frost'taki ikinci 1,5 saat süresi de doldu. Çıkarttım. Şöyle çatalla önce göstereceğim. Bakın. Kıvam almaya başladı. Şimdi bunu tekrar blenderdan geçireceğim. Önce şöyle kenarlarını bir orta kısma getireyim. Blenderla daha rahat çekmek için. Şöyle. Üzerini kapatıyoruz ve tekrar no frost'a koyacağız. 1,5 saat daha orada bekleyecek. Evet, 3. 1,5 saatlik sürede doldu. Şöyle yine çatalla bu şekilde yapıp kıvamı bakın koyulaşmaya başladı. Yine blenderdan çekeceğim. Evet, dondurmamız böyle yavaş yavaş kıvam almaya başladı artık. En azından şöyle buzlu yapısı kırılmış oldu.
Şimdi 1,5 saatin sonunda artık bunları dondurma kaplarıma doldurmaya başlıyorum. Eğer bu işlemi en başta yaparsanız, yani blenderla çekmeden önce yaparsanız, bu şekilde yaptığınız dondurmalarınız buzlu olacak ve yerken böyle çok fazla bir buz tadı alacaksınız. Şimdi ben buna dolduruyorum. Şöyle güzelce sıkıştıracağım. Şu şekilde. Bakın şöyle güzelce hava olmamasına dikkat ederek dolduralım. Şimdi şöyle dondurma çubuklarından şöyle batıracağım. Hepsini bu şekilde yapıp dondurucu kısmına atacağım tekrardan. Evet, dondurmaları bu şekilde kaplara doldurdum. Diğerini de böyle tabakta servis etmek için ayırdım. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. 2 saat sonra tekrar çıkartıp bir blenderdan tekrar geçireceğim. Bunları da bu şekilde dondurucuya koyacağım. 3 saat sonra çıkartıp çikolatalara bandırıp servis edeceğiz. Evet, dondurmamızı son kez olacak şekilde 4. kez blenderdan geçireceğiz. Şöyle göstermek istiyorum, kıvamını oldukça koyulaşmaya başladı artık. Yine çatalla bu şekilde biraz böyle ezeceğiz, sonra blenderdan geçireceğim. Evet, blenderdan son kez geçirdik. Şimdi şöyle kaşıkla düzeltiyorum. Kıvamı bayağı bir artık böyle koyulaşmaya başladı. Kıvam almaya başladı. Şimdi kapağını tekrar kapatıyorum ve buzdolabına koyacağım. 1 saat sonra artık servis edebiliriz. Dondurmaları çikolatalara batıracağız. Bunun için şöyle bir tencereye biraz su aldım. Kaynamaya başladı. Üzerine şöyle kırdığım çikolata parçalarını koyacağım şu şekilde benmari usulü. Daha sonra dondurmaları çikolatalara bandıracağız. Evet, çikolatayı şöyle benmari usulü erittik. Kalıp dondurmalarımı dışarıya çıkardım. Diğer dondurmam daha dolapta, onu servis ederken çıkartacağım. Şimdi bunları buradan çıkartmak için size şöyle bir yöntem göstermek istiyorum. Ben normalde bunu yani şu kısımlara gelmeyecek şekilde musluk suyunun altına tutup 15 saniye falan tutuyorum. Daha sonra peçeteyle şu dış kısmını kurulayıp çıkartıyorum. Daha kolay oluyor. Şöyle de yapabilirsiniz. Bir su bardağına su doldurup şu şekilde daldırabilirsiniz. Bu biraz böyle kendini verecek. Bir 15-20 saniye kadar böyle tutabiliriz. Bunu çıkardıktan sonra şöyle peçeteyle kurulayalım. Daha kolay tutmak için. Daha sonra bunu şu şekilde tutup çıkartacağız. Bakın bu şekilde çıktı. Şimdi kalıptan çıkardığımız dondurmayı yağlı kağıt koyduğum tabağın içerisine koyacağım. Bunu hemen nofroza atacağım. Diğerlerini de çıkartıp içerisine koyacağım. Nofrozda bu şekilde 5 dakika daha duracak. Buradaki püf nokta şudur. Şu üst kısımlarında böyle biraz hafif sulanma oluyor. Bunu biz çikolataya daldırdığımız zaman çikolata üzerine tam yapışmayacak. Bunu engellemek için dondurucuya koyacağım. Tam donmuş olacak. Daha sonra çikolataya daldıracağız. Şimdi ben bunu nofroza kaldırıyorum. Diğerlerini de aynı yöntemle çıkartacağım. Dondurmalarımızı çıkardık derin dondurucudan. Şimdi isterseniz şöyle kaşıkla üzerine dökerek yapın. İsterseniz benim gibi böyle genişçe bir kapta eritip şöyle çikolatalarınızı bandırabilirsiniz. Şöyle yapalım, fazla çikolatası aksın. Fazla çikolatası aksın. Şu kısımlara kaşıkla çikolata vereceğim. Şimdi bunu yağlı kağıt serdiğim tabağıma tekrar alacağım. Diğerlerini de bu şekilde yapacağız. 3 tanesini böyle sade çikolatalı, diğer 2 tanesini de çikolatanın içerisine fındık katıp böyle yapacağım. Bu
Bu da fındıklı olan. Şöyle. Gerçekten çok mükemmel gözüküyor. Evet, bu da böyle fındıklı olan bu şekilde. Bunu da şimdi tabağımıza koyacağız. Bunları yine böyle bir 5 dakika no frost'ta dinlendireceğim. Daha sonra servis edeceğim. Evet, diğer dondurmamızdan da şöyle alalım servis tabağımıza. Bunu dolaptan çıkardıktan sonra bir 5-10 dakika sonra servis edelim. Hafif böyle biraz kıvamı gelsin. Ondan sonra servis edelim. Evet, dondurmalarımız servise hazır. Evet, ev yapımı dondurmalarımız gerçekten hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.